Herkese merhabalar. Bugün Royal Enfield Guerrilla 450'yi inceliyoruz. Gördüğünüz üzere 450 cc olmasıyla bizi karşılıyor ve 40 beygir gücünde. Bu yüzden de A2 ehliyete uygun bir motor. Ben bu motoru yaklaşık 850 km sürdüm ve rodajını tamamladım. Ciddi anlamda çok beğendim. Aynı zamanda burada sıvı soğutmalı. İlave olarak yaptığım iki parça oldu. Buraya bir far koruma taktırdım. Çok koruduğu konusunu artık sizlerin takdirine bırakıyorum. Olmazsa olmaz ben bir demir koruma taktırdım. Çünkü her an her motorcu her şeyi göze almalı şeklinde düşünüyorum. Genel olarak ilk izlenimlerim 100 kilometreye 6 ile 7 saniye arasında çıkabiliyor olması çok değerli ve çok kıymetli ciddi anlamda. Çünkü şehir içerisinde bir anda hızlanmamız gerektiği anlar olabiliyor. Bu durumlar için olmazsa olmaz. Bizi bu tarafta bir LED ekran karşılıyor. Bu LED ekranın içerisinde aynı zamanda ister GPS'imizi bağlayabiliyoruz. Ancak bu konuda maalesef Royal Enfield markası bir tık zayıf. Hala optimizasyon sorunları yaşanmakta. Umarım en yakın zamanda bunu da çözerler. Selemize baktığımız zaman çok rahat bir sele. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir scooter rahatlığını cidden veriyor yani. Öyle böyle değil. Artçı olarak da kız arkadaşımla beraber yürüyüşe çıktık. Yaklaşık 2,5 saatlik bir sürüştü. O sürüşleri kendisi herhangi bir sıkıntı hissetmediğini, çok rahat olduğunu söyledi. O bakımdan da gerçekten değerli. Ben motor alır almaz bir huyum var. Lastiği direkt değiştirdim. O yüzden Michelin Road 6 tercih ettim. Onu söyleyebilirim. Genel hatlarıyla bu şekilde. Ergonomik olarak tasarım gerçekten çok başarılı. Yani alçak bir sele oluşu da motor aynı zamanda çok daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlıyor. Şimdi sele tarafını açtığımızda bakalım bizi ne karşılıyor. Burada akümüz var. Maalesef selenin altında herhangi bir şekilde depolama yapabileceğimiz bir alan yok. Ancak bize alet eşya alanı oldu. 2 tane bölme var ve bunlar ciddi anlamda kapsamlı. Ben başka arkadaşın açıp baktım ama sizin de merakınızı gidermek için bir açalım bir tanesini. Yani ciddi anlamda bir çantaya eşya koymanıza gerektirmeden aylan takımınız var. Bunun ismini gerçekten bilmiyorum, kusuruna bakmayın. Bir tane de plastik bir kelepçemsi tarzında bir şey var. Bir de bunu açalım. Biraz sık olmuş ama. Evet. Yine burada da bir tornavidamız var. Aynı şekilde bunun içinde de öyle. Hiç açılmamış gördüğünüz üzere. Çünkü hiç kullanma ihtiyacım olmadı. İnsanlardan genellikle duyduğum ise hani servis ağı bakımından bir sorun var mı? İşte yedek parça bulabiliyor musun? Yedek parça konusunda şöyle bir durum var. Siparişimizden 58 gün sonra genellikle Türkiye'ye geliyor. Çünkü Hindistan'la Türkiye arasında net bir ticaret anlaşması yok diye benim tarafıma aktarılan bilgi bu şekilde. Ben de bu konuyu çok araştırmadım açıkçası. Onların servis bakımından ben İstanbul Ümraniye tarafında ikamet ediyorum ve bu tarafta Ataşehir'de Watergarden var. Orada servisimi yani çok rahat bir şekilde yaptırabiliyorum. Ancak tabii ki de Türkiye'nin diğer konumları hakkında süreç nasıl işliyor bu konu hakkında çok bir bilgim yok. O yüzden yanlış bilgi vermek istemem. Ancak şunu söyleyebilirim bir kullanıcı olarak. Ciddi anlamda kullanıcılarını düşünen bir marka. Nasıl düşünen bir marka? En ufak konuda teknik destek her türlü konuda da yardımcı oluyor. Yani en ufak bir soru işaretine de mal vermiyor. Bu bakımdan da benim çok hoşuma gittiğini belirtmiş olabilirim. Seleyi oturtabilirsem. Tamam. Videoyu canına bağlayabiliriz onu da. Selemizi de oturttuk. Motor tek silindirli ancak çok güçlü. Bu da insanlara şunu doğal olarak getiriyor. Çok titreme yaşıyor musun? Ben bu motorda, silindirimizi incelediğimizde, bu motorda daha önce 120 km hıza çıktım. Daha fazlasını yapmadım çünkü vaktim olmadı olaydan sonra yapacak. Genellikle işle ev arası kullanırım. Tek silindir olmasına rağmen 120 km'ye çıktığımda en ufak bir sarsıntı, en ufak bir titreşim hissetmedim. Türkiye'de tek silindirde bu kadar güç çok alışık olduğumuz bir durum değil. Ancak Asya pazarında çok yaygın bu durum. Örnek vermek gerekirse Honda'nın da Rebel 500'ünde mesela tek silindir motor tercih edilmekte. Umarım Türkiye'de de bu ön yargı kırılır ve bir an evvel farklı şekilde her şeyin silindir olmadığı ve motor hacmi olmadığını insanlar anlar. Ekranımızı açtık. Ekranımızı açtığımızda eğer gündüzse beyaz, eğer akşamsa siyah şekle bürünüyor. Motorumuzu çalıştıralım. Motorumuzun sesi de bu şekilde ağırlıklı olarak da.
İnsanlara şu an rahatsızlık vermek adına motoru kapatıyorum. Ve menümüzde neler var? Onlara bir değinelim. Trip modumuz var. Trip 1, Trip 2. Bunları kilometreye göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben yaklaşık 840 kilometrede 3.9 benzin yakmışım. Menüde başka biz neler karşılıyor? Çok da özellikler, yolculuk seçenekleri, işte benim aracım ve sistem. Bir de bilgi bölümü var. Favoriler bölümünü denemedim. Bilgim yok. Genellikle bu böyle bir menüsü var ve menünün dizaynı da güzel şekilde olması benim hoşuma gidiyor. Burada tasarım olarak da menünün sağ tarafta olması da ayrı bir hava katıyor bizlere. Benzin dolum noktasının da, yani benzin tankının bölümünde yine sağ tarafta olması da yine farklı bir görüntü. Bu şekilde açılıyor. Buradan rahatlıkla tabii ki de benzinci de bu taraftan geldiğine rahat bir şekilde dolumunu gerçekleştirebiliyor. Tamam, bu kadar. Süspansiyonlara baktığımızda önde 43 mm körüklü teleskopik şov amortisör var. Arkada ise manuel ayarlı monoşok yay. Onun ise çalışma aralığı 150 mm. Fren kaliperlerinde ise Vibra tercih edilmiş. Ön tarafta 310 mm tek disk üzerinde çift pistonlu fren kaliperi varken arka tarafta ise 270 mm disk üzerine tek pistonlu fren kaliperi görülmektedir. Unutmadan belirtelim. Tabii ki de ABS'si var. Şimdi ise size işe gidiş yolculuğumdan kesitler göstermek istiyorum. Motor bloğu Himalayan'da kullanılan Sherpa. Aslında bu Guerrilla 450 Himalaya'nın Roadster modeli. Benim deneyimlerime gelecek olur isek ben ciddi anlamda Guerrilla'nın yol tutuşunu çok beğeniyorum. Ve kullanıcısı olaraktan da şunu söyleyebilirim ki şehir içerisinde çok büyük rahatlıkla kullanabiliyorum. Ayrıca ekranın okunurluğu ise ayrı bir rahatlık sağlıyor. Telefon tutucuyu da özellikle sola koydum ki çift ekran aynı anda görebileyim. Tanıtım kısmından sonra maksimum hız olarak 130'lara çıktım. Ancak söylendiği gibi bir titreşim hissedemedim. Elbette motor gücünü hissediyorsunuz. Ancak bu insanların çok titrersin dediği konuyu ben henüz yaşamadım ve anlamadım. Eğer daha yüksek hızlarda tepkisi farklı ise onu test edemedim. O yüzden bu konuda bir yorum yapamam. Fakat gerçekten yola gidiş hissiyatı çok güzel. Aynaları belki ileride gidon aynası yapabilirim. Bilmiyorum, bir farklılık olabilir. Ayrıca rüzgar sesi konusunda da kusura bakmayın. Henüz bir mikrofon setup'ı kuramadım. En yakın zamanda temin etmeye çalışacağım. Böylelikle size daha iyi video hazırlamayı umuyorum. Farklı motor tanıtımları yapmaya çalışacağım ilerleyen zamanlarda. Sizlerin de incelememiyseniz özel bir motor varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Bir de omuz hizasından bazı kesitleri sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle de yolun tam devamını o bölümlere koydum. İyi seyirler. Videonun devamında ise herhangi bir konuşma yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.